307 2004 model 307 makyajsız kasa aracın farını inceleyeceğiz ve led montajı yapacağız. Ürün linklerini de aşağıda paylaşacağım. Başlamadan önce beni beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Bana yorumlarınızla da destek olursanız sevinirim. Aynı zamanda yorumlarda aklınıza takılan veyahut da görmek istediğiniz fikirleriniz hakkında yorumlar yaparsanız ben de ileriye dönük süreçte onları da değerlendirip video çekmeye çalışırım. Öncelikle aracımız yaklaşık olarak 5 adet ampul bulunuyor içinde. Sinyal, kısa farlarımız, sis farlarımız, uzun farlarımız ve köşedeki de park lambamız. Şimdi bunun arka tarafını da görelim. Evet, arka tarafta bir soket girişimiz var. Sinyalin duyu farklı. Onların hepsini size tek tek göstereceğim. Evet, P21 V kodlu bir ampul. Sinyal ampulü. Bu şekilde duyuyla birlikte çıkıyor. Daha sonra bunu yerine takalım. Burada sis farı ve kısa lambalarımız var. Sis farı H1, kısa farımız H7 kodlu. Hemen yan kısmına gelecek olursak, far motoru bulunuyor. Şurada H1 uzun farımız ve şu küçük yer ise T10 dipsiz ampul diye geçen park lambamız. Biz bugün uzunlara, kısalara ve sislere led yapacağız. H1 soketlerimiz. Şuradaki mandalı bastırıp kenara doğru çektirdiğimiz zaman mandal boşa düşüyor. Daha sonra ampulü alabiliyoruz. Arkadaşlar bu H1 tipli H1 kodlu bir halojen ampul. Bu ampulü özellikle halojen ampullerin çok ısınması sebebiyle kısa ömürlü oluyorlar. Ben bu yüzden hem daha iyi aydınlatma hem de daha hızlı tepkime sağlayabilsin diye led ampul kullanacağım artık bunların yerine. Şöyle kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu ampulleri alırken parmağınızla cam kısmına dokunmamanız gerekiyor. Çünkü cam kısmı parmağınızda bulunan yağ tabakasının üzerine bulaşmasıyla birlikte ısıyla zarar görüyor. Isıyla birlikte zarar gören ampulün aydınlatma düzeyi de azalıyor. Öncelikle buraya H1 kodlu ampulümüzü takıyoruz. Her ampulün tipi farklıdır. Burada çekerek çıkarılan bir tip var. Oturttuğunuz zaman şuradaki içinde bulunan yuvalar şuradaki yuvalara oturuyor. Evet, şu an ampulümüzün yuvasını farın içine oturtuyoruz. Tam oturuyor zaten. Arkadan mandalımızı da oturttuğumuz zaman çok güzel bir şekilde oturuyor. Kıpırdamayacak şekilde oturuyor. Daha sonra
Ampulümüzü takmadan önce içeride uygulaması daha zor olacağı için burada ampulümüzü soketlerle birleştiriyoruz. Böyle takacağım. Evet, eksi soketini de takıyorum. İyi oturduğuna emin olmamız gerekiyor. Dışarıda herhangi bir parçasının kalmaması gerekiyor soketin. Daha sonra farımızı ittirerek oturtuyoruz. Evet, şu an farımız oturdu. Bakın, gelmiyor. Gayet güzel bir şekilde oturdu. Şimdi buranın kapağını kapatıyoruz. Sırada H7 tipli ampulümüzü LED'e çevirmek var. Yine aynı şekilde buradan mandalı çıkarıyoruz. H7 tip ampul. Bakın, H7'nin olayı çekerek çıkarma değil, bir tık sağa çevirip kilidi açıp o şekilde çıkartıyoruz. Daha sonra oturtuyoruz. Ve sağlam bir şekilde yuvaya oturuyor. Daha sonra ürünü bu şekilde oturtup tekrar çeviriyoruz ve montajımız tamam. H7 bu. Daha rahat çalışmak için şimdi bunu çıkaracağım. Şurada aşağıda sis farımız var. Evet, şu aşağıdaki sis farını şimdi çıkaracağız. Onu da led yapacağız. H1 tipli yine 2 tane soketimiz var. Yine mandalımızı açıyoruz. H1 lambamız. Aynı, birebir aynı. Soketlerimizin uymama şansı yoktur. Ürünlerin hepsi evrenseldir. Şu şekilde göstereyim. Yuvalarına kadar hepsi aynı. O yüzden bütün araçlara LED uyar. Aynı zamanda bir yanlışı düzeltmek istiyorum. LED Xenon diye bir şey yoktur. LED ayrı bir teknolojidir. Xenon ayrı bir teknolojidir. Xenon'da HID denilen ksenon maddesinin ısınması sonucu ışıma yapmasıyla aydınlatır. Fakat LED'lerde diyot kullanılır. Diyotlar hızlı tepkime verebilmesini ve şimşek etkisi denilen etkiyi ortaya çıkartmaya yarar. O yüzden şimşek etkili LED Xenon diye lanse ediliyor. Fakat öyle bir şey yok. Bunu buradan söylemek istiyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Bu H1'in bu modelinde kilit noktaları biri büyük biri küçük olduğu için uymayabiliyor. Diğerini deneyin. Diğer yönü deneyin. Evet, bakın. Bu da oturdu. Bunu daha rahat çalışmak için ters çevireceğim. Evet. Bu ledimizde bir balast var. Bu balast daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Sebebi ise araç çalışmaz iken aküden 12.4 volt enerji alınır. Fakat araç çalıştıktan sonra 14 voltlara kadar çıkar bu akünün değeri.
Bu ampuller eğer 12 volt alıyorsanız aldığınız 12 volt daha fazla akım geleceği için uzun vadede ampule zarar verecektir. Bu şekildeki bir balast hem ampulünüzün uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır hem de göz kırpması denilen olayların olmasına engel olacaktır. Evet, bu şekilde montajımızı da yapıyoruz. Evet. Montajımız tamam. Balastı farın içine doğru yolluyoruz. Daha sonra tekrar H7'mizi de takıyoruz. Kapağımızı da taktıktan sonra farımız hazır. Evet, bu şekilde farımız hazır. Tüm aydınlatmamız LED oldu. Bunun gece görüntüsünü de sürüş esnasındaki etkisini de size göstereceğim. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarla karşınızda olacağım. Bana yorumlarda fikir belirtirseniz daha kaliteli videolar çekmemizde fikir sahibi olmuş olurum ben de. Hem de sizin merak ettiğiniz konular aydınlığa kavuşur. Ürünlerin linkini de aşağıda paylaşacağım. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Ben bunu yeni kullanmaya başlamayacağım. Zaten kullanıyordum. Sizin için bilgilendirme videosu olması için bu şekilde bir video çektim. Ama ben tavsiye ederim. Aydınlatmanız gerçekten halojene göre çok ciddi fark gösterecek. Aynı zamanda ürünün LED olması sebebiyle çok daha uzun ömürlü ve çok daha cep dostu bir uygulama olacak. Bir halojenin ortalama 10.000 saat ömrü varken kullandığımız ampuller 30.000 ila 50.000 saat ömürler biçilerek satılıyor. O yüzden tavsiye ederim. Herkese iyi seyirler dilerim.